Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere belli bir zaman periyodu içinde gerçekleşmiş olan verileri kendinizin seçip belirleyeceği günlere göre takibini yapıp inceleyebileceğiniz bu çizgi grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben örnek olarak hazırladığım çalışmada 2023 yılının bir dönem üretim adetlerini çizgi grafiğiyle görselleştirdim. Ve şimdi haftanın belli günlerini seçerek üretim değerleri üzerindeki sonuçlarını görmek istiyorum. Şu an tüm hafta seçili ancak ben sadece hafta içi iş günlerinde gerçekleşen üretim değişimlerini görmek istiyorum. Onun için cumartesi ve pazarı kaldırıyorum. Bunları kaldırır kaldırmaz burada bir beyaz aralık oluştu. Bu beyaz aralık şu tarihler arasında cumartesi pazarları temsil ediyor. Geri kalan mavi kısımda buradaki hafta içini temsil ediyor. Örnek veriyorum, ben çarşambayı da kaldırmak istiyorum. Bu şekilde bir görüntü. Tamamen kaldırmak istiyorum. Sadece cuma günleri kalsın. Cuma günkü üretim değerlerini görüyorum burada. Veya hepsini kaldırıyorum. Sadece hafta sonu yapılanları görmek istiyorum. Gibi. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerleri alıyorum. Sayfa 2'de bu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi ilk olarak ekleye geliyorum ve buradan şu çizgi grafiği seçiyorum. Burası seçiliyken şunu biraz büyütelim. Grafik başlı olmasın. Diğerleri olsun şimdilik. Şöyle yer açalım buna. Şuraya çünkü şuradan geliştiriciden ekleden şunu seçeceğim. Onay kutusunu. Eğer size geliştirici açık değilse dosyaya geliyorsunuz. Seçenekler, şeridi özelleştir, şu. Şu size seçili olmalı. Değilse seçin ve tamam deyin. Ekle diyorum. Onay kutusunu seçiyorum. Bunu çift tıklıyorum. Pazartesi yazıyorum buraya. Daha sonra bunu kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum şununla şu şekilde. 7 tane olacak. 3, 6 ve 7. Şunu seçiyorum. Ve şunları silip salı yazıyorum. Aynı şekilde şunu siliyorum, çarşamba yazıyorum. Perşembe, Cuma, Cumartesi, ve son olarak Pazar. Şunları silmem yeterli. Şimdi bunları hücre belirleyeceğiz burada. Şöyle yapacağım bundan. Denetim biçimlendir diyorum. Denetime geliyorum ve hücre bağlantısının şurasını seçiyorum. Tamam diyorum. Sonra bunu seçiyorum ve şurada görmeyi sağlıyor bu şekilde. Şimdi bunda sıra. Hemen altını seçiyorum. Bunu seçip görünmesini sağlıyorum. Diğerlerinde de aynı işlemleri yapıyorum.
Kaldıralım. Şimdi grafiğimi biraz daha büyütebilirim. Ama önce biçimden dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Ki şurası görünsün. Şuradan görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şimdi şuraya bir formül uygulayacağız. O da şu. Eğer diyorum şurası eşit doğru ise satır diyorum. Parantez içinde A1 değilse 0. Parantezi kapatıyorum. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Şöyle yapalım. Deneyelim. Evet. İstediğim oldu. Şimdi şuraya bir formül daha uygulayacağız. O da şu. Shift eşittir. Eğer diyorum. Kaçıncı diyorum. Haftanın günü diyorum. Şunu seçiyorum. Noktalı virgül. Buradan 11'i seçeceğim. Şunu. Bizde çünkü pazartesi ile başlıyor. 1'i seçmeyeceğiz. Bu pazarla başlıyor. 11'i seçtim. Parantezi kapattım. Noktalı virgül. Şurayı seçiyorum ve sabitliyorum. Fonksiyon F4 ile. Parantezi kapatıyorum. Büyük 0 ise 1, değilse 0. Parantezi kapattım. Aşağı doğru çektirdim. Şuradan birkaçını seçelim. Bir yerde bir hata yaptık. Çünkü buranın 0 olması gerekiyordu. Şöyle yapalım. Bakalım hangi formülde hatamız var. Evet, şurada. Buraya 0 dememiz gerekiyordu. Tamam diyorum. Evet, birler şurası. Cumalar. Tabii şuraya eğer hata diyorum. Eğer hatalıysa 0 olsun. Aşağı doğru çektiriyorum bunu da. Şu an istediğim oldu. Buradan grafiğimi seçiyorum. Veri seç diyorum. Ekle. Ada gerek yok. Şurayı şunu seçeceğim. Tamam diyorum. Grafiğimde şurada bir çizgi oluştu bakın. Şimdi bu çizgiyi seçiyorum. Veri serisini biçimlendir diyorum. İkinci eksen diyorum. Onun şuraya gelmesini sağlıyorum. Şunu seçiyorum. Sağ klik ekseni biçimlendir. Şurayı 0, şurayı 1, şurayı 1 diyorum. Daha sonra şurada ters sırada değerler deyip şunu aşağı alıyorum. Bunu seçiyorum. Seri grafik türünü değiştir. Buradan çubuğu seçiyorum. Tamam diyorum. Boşluk genişliğinde 0 diyorum. Çakışmasını sağlıyorum bu şekilde. Bu renk çok güzel olmadı. Bu sefer açık yeşil olsun. Şunu kapatalım artık. Artık şurasını düzenleyebiliriz. Şunu beyaz yapalım. Hatta gizleyelim. Şunu veri seç. Şuradan şunu seçelim. Biraz büyütelim grafiğimizi. Şunları kalın yapalım.
Şimdi seçelim şunları. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.